Merhaba arkadaşlar, Eğitim Tube kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu şekilde eğitim ve öğrenim videoları için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda basit bir konver sisteminin Start yardımıyla nasıl çalıştırabileceğimizi ve sensörler yardımıyla nasıl durdurabileceğimizi öğrenmiştik. Şimdi bu videomuzda asansör sisteminin çalışmasını öğreneceğiz. Asansör sistemi için öncelikle bizim ortası boş olan konvörlerden kullanmamız lazım. Çünkü asansörün ayaklarının konvörün içine girmesi lazım. Asansörümüzü de koyuyoruz. Asansörün buradaki pano bize doğru, yani konvöre doğru bakması gerekiyor. Asansörü de böyle tam sıfıra sıfır buradaki ayaklarının tam konvörün içine girecek şekilde ayarlamamız lazım. Daha sonra raflarını koyalım. Rafların herhangi bir önü bir arkası yok. Tek yapmanız gereken buradaki beyaz demirden itibaren başlaması lazım. CTRL C yapıyorum. CTRL V yapıyorum. CTRL V yapıyorum. Gördüğünüz gibi tam sıfıra sıfır raflarda tam yerine oturdu. Bizim daha önce yaptığımız sistemde 3. konvörde en son e, paletler duruyordu. Şimdi buradan tekrar sensör yardımıyla asansörün önünde durmasını sağlamak için buraya bir tane sensör koyuyorum. En son CV3'te kalmıştık. Buna CV4 diyorum. Bu da CV4 sensör. Öncelikle isterseniz bu daha önce 3. konverde duran sistemimizi 4. konverde durmasını sağlamak için TIA-Portal'dan programımızı yazalım. Yapmamız gereken sensörleri bir önceki konvörlerin yine önüne eklemek. Sensör gördüğü zaman durmasını istediğimiz için kapalı kontak koyuyoruz. Bir önceki e, videomuzu izleyen arkadaşlar bilirler. I 0 nokta e, en son 4'te 5 demişiz, 6 diyoruz. İsmini de değiştirelim. CV4 sensör. Aynı şekilde sensörümüzü buraya da koyalım. Konvörün önünde durması için bir de CV4 konvörümüzü koymamız lazım yine aynı şekilde. En son Q02'de kalmıştık. Q0.3 diyoruz buna da. CV4. Yükleyelim. Video zamanı uzamaması için ben daha önceden Siemens PLC simülasyonu açtım ve faktörü ayarıyla bağlantısını yaptım. Bilmeyen arkadaşlar bir önceki videodan kontrol edebilir nasıl yaptığımızı. Şimdi CV4 sensörünü I0.6'ya bağlamıştık. CV4 konvöründe 0.3'e bağlamıştık. Onları yerine koyuyoruz. Hemen bir sistem start verelim, bir deneyelim.
Evet. Dördüncü konveyörümüz de durdu. Evet. Herhangi bir sıkıntımız yok. Konveyörlerde işlememiz tamam. Şimdi asansörlere geçebiliriz. Sistemi stop yapıyorum. Kapatıyorum. Asansör sisteminde ilk yapmamız gereken öncelikle İngilizce yazan bizim sensörlerimizi, motorlarımızı öncelikle bir Türkçe'ye çevirelim. Hangisi ne iş yapıyor onları bir kontrol edelim. Sistemi yine çalıştırıyorum. 1'e basıyorum. Asansör gördüğünüz gibi geriye doğru geldi. Buna asansör geri diyorum. Kapatıyorum. Burada gördüğünüz gibi kapatınca bir sarı renkte yandı. Demek ki asansörün home pozisyonunu bu sensör belirtiyor. Buna da asansör home diyorum. Tekrar asansör geriye basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sarı renkte yine bir sensör yandı. Bu da asansör geride sensör olduğu için asansör geride yazıyorum. Kapattım. Bunlarla işlemimiz tamam. Buraya bakıyorum. Asansör ileri gitti. Buna hemen asansör ileride. İleri. Görmüş olduğunuz gibi burada yine bir sensör yandı. Demek ki bu da asansör ileri sensörmüş. Buraya bakalım. Asansör yukarı. Bırakıyorum aşağı. Demek ki bu bizim hem asansör yukarımız hem aşağımız. O zaman asansör yukarı aşağı diyorum. Bu da bizim asansörün hareket ettiği zaman yukarı gittiğini, hareketli olduğunu söyleyen Z yönü. Asansör Z yönü diyorum buna da. 3 boyutlu bir sistem olduğu için X, Y, Z olarak baz alındığı için Z yönü diyoruz. Asansörün arkasında da bizim burada görmüş olduğunuz gibi X yönümüz var. X yönü. Yani asansör bize göre sağ tarafa gitmek, git hareket halindeyken bu sensör bize bilgi verecek. Burada da bizim asansörün raf numarasına gireceğimiz sayısal output'umuz var. Ona da hemen raf no diyorum. Yani biz bu değere PLC'mizden burada raf numarası olarak 1'den 54'e kadar hangi sayıyı gönderirsek asansörün o raf numarasına gitmesini sağlayacak. Bunları da yaptıktan sonra bunları kapatalım tamamen. Şimdi PLC'mize geçip programlamaya başlayabiliriz. Öncelikle ben buradan bir tane e, yeni bir fonksiyon seçmek istiyorum. Bunu yapmamın sebebi projenin daha bir değerli toplu görünmesini sağlanıp bunu biz fabrikalarda yapabiliriz. Bu fabrikalarda bakımcılara teslim ederken onların da en iyi şekilde anlayabilmesi için bu şekilde değerli toplu olarak yapmamız lazım. O yüzden ben buraya bir fonksiyon açıyorum ve bunun ismini asansör çalışması olarak adlandırmak istiyorum. Asansör çalışması. Görmüş olduğunuz gibi buradan programımıza sorunsuz bir şekilde yazmaya devam edebiliriz. Ama yapmamız gereken bir de şöyle bir şey var.
Biz bu asansör çalışmasına istediğimiz kadar programı yazalım. Main'in içine atmadıktan sonra programımız çalışmaz. Main'in içine atmak için de önce Network'a tıklıyorum ve Network 1'in altında Network 2 olarak yeni bir tane Network açıyorum. Sonra asansör çalışmasını tutup buraya sürüklüyorum. Bu şekilde asansör çalışmasını ben main'in içine atmış oldum. Üstüne çift tıkladığımda yine asansör 2 çalışmasının içerisine giriyorum. Şimdi programımızı yazmaya başlayalım. Öncelikle dememiz gereken sistemimiz startımız varsa bunu kesinlikle tabii ki yazmamız lazım. Sistem startımız varsa ve buradaki CV4 sensörü görüyorsa, yani burada bir palet varsa ne yapmasını istiyorum ben? Asansör gerinin paletin altına girmesini istiyorum. O zaman hemen bir tane çıkışımızda koyalım. Hemen isimlendirelim bunları. System Start CV4 sensör ve en son Q03'te kalmıştık. Q0.4. Bu da asansör geri. Evet. Şimdi bunu ben sensör gördükten sonra biraz bekleme süresi acele etmemesi için ben zamanlayıcı kullanmak istiyorum. Bir tane ton kullanmak istiyorum. Bu tonu kullanmanın sebebi sensör gördükten sonra belli bir müddet beklesin. Ondan sonra asansörü geri yapsın. Yani ton sinyal geldikten sonra buraya hangi değeri yazarsanız çıkışına o saniyeden sonra sinyal gönderen komuttur. Bu PT değeri milisaniye olarak yazdığınız değeri algılar. Yani ben buraya 2 saniye yapmak istiyorsam 2000 yazmam lazım. Bu şekilde 2 saniye sonra asansör geri yapmasını sağlayacak. Şimdi bir de bizim burada CMP komutumuz var. Bu CMP komutumuz buradaki IN1 değeri IN2 değerine eşit olduğunda çıkış gönderir. Yani burası 1 ise aşağısı da 1 olduğu zaman buradan sinyali gönderir. Ben bu komutu asansör işlemlerinin hepsinde yapmak istiyorum ve sırasıyla herhangi bir karışıklık olmadan sırasıyla işlemlerini tamamlamasını istiyorum. Öncelikle tabii ki burada bizim bir asansörümüzün bir integer değeri belirlememiz lazım. Yani bir sayısal değer göndereceğimiz bir tek yapmamız lazım. Hemen bir integer e, data tipini seçiyorum. Bu PLC'mizin içerisinde bir sinyal olacağı için M diyorum. Bildiğiniz üzere inputlara I ile ifade edilir, çıkışlara Q ile ifade edilir. PLC'nin içinde belirlediğimiz, kendi oluşturduğumuz sinyalleri ise M harfiyle ifade ediyoruz. Buna da isimlendirelim. Asansör adım diyelim. Bunu da yaptıktan sonra tekrar asansör çalışmasına gidiyorum. Hemen buraya asansör adımı seçiyorum. Burayı da 1 yapıyorum. Yani birinci adımdayken asansör adım bu işlemleri yapsın diyor. Daha sonra hemen bir daha bakalım. Ne yapmasını istiyoruz biz asansörümüzün. Asansör paletin altına girdi ve palet alması için yukarı kalkmasını istiyoruz. Bu şekilde. O zaman ben buradan itibaren yine asansör geri geldiyse yine biraz e, bir, bir saniye beklemesini istiyorum. Veya 2 yapalım.
ikişer saniye ile bekletelim. Daha sonra sistemimizi tamamen yaptığımız zaman saniyelerini düşürebiliriz. 2 saniye bekledikten sonra buradan bilmiş olduğunuz üzere, görmüş olduğunuz üzere asansör yukarı bıraktığım zaman aşağı iniyor. Yani ben bunu setlemem lazım ki devamlı yukarıda dursun. Aynı şekilde asansör geride bıraktığım zaman geri gidiyor. Bunu da setlemem lazım ki devamlı ileride, geride veya yukarıda, aşağıda durabilsin. Burada hemen öncelikle şunu bir set seçelim. Bunu da set yapıyorum. Bu da bizim Q0.5'imiz. Asansör yukarı aşağı. Onu da isimlendirdik. Ben birinci adımda bunun iki adımı yapması benim için yeterli arkadaşlar. Ben hemen burada bir move komutunu kullanarak ikinci adıma geçmek istiyorum. Bu move komutunun görevi girişine verilen bilgiyi çıkışına da aynı şekilde aktaran komut. Yani giriş bilgisi bir sayı da olabilir, bir adres de olabilir. Aynı şekilde çıkışına da aktaran komuttur. Bu move komutuyla birçok programlama işlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben birinci adımdaydım. İkinci adıma geçmek için buraya 2 diyorum ve asansör adımımı seçiyorum. Asansör adım 2 olsun diyorum. Hemen buraya gelip bunu kopyalıyorum. Burayı 2 yapıyorum. Yani bu işlemleri tamamladıktan sonra move komutu yardımıyla ben bu ikinci adıma geçebileceğim. Şimdi ikinci adımda ne yapmamız lazım? Asansör paleti aldı. Geriyi resetlemem lazım ve home komutuna gelmesi lazım. Hemen bunu yapalım. Hemen buradan reset'i seçelim. Önce asansör geriyi seçiyorum. Buraya asansör geri yapabilmesi için öncelikle benim asansör yukarıdan emin olmam lazım. Yani yukarıda olması lazım. O yüzden ben buraya bir tane asansör yukarının kontağını koyuyorum ki asansör yukarı çıktığında geri gelsin. Ve yine bir zamanlayıcı koyuyorum. Bunu yine 2 saniye sonra yapsın. Şimdi asansörümüzü paletimizin üzerine paletimizi asansörümüzün üzerine aldık ve tekrar home komutuna döndük. Buradan sonra bizim paleti alıp istediğimiz raf numarasına göndermemiz lazım. Hemen onu yapalım. Yine buradan devam ediyorum. Burada biz asansörümüzü istediğimiz yere göndermek için bizim bir raf numarasını belirlememiz lazım. Hemen yine tag'e geliyorum. Öncelikle buradan drivers'tan buradan raf numarasını çıkışını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kahverengi numara olmasının sebebi bu bir sayısal output olduğu için kahverengi. Burada görmüş olduğunuz gibi yine kahverengi renkli çıkışlarımız var. Hemen konfigürasyona geliyoruz. Burada sayısal data tipinin dword olduğunu görebiliyoruz. Demek ki biz PLC'mizden sayısal data tipini dword seçeceğiz. Hemen buradan dword data tipini seçiyorum. Ve tekrar geliyorum. Burada
QD30 adresini burada QD30 olarak değiştirmem lazım. Daha sonra hemen isim verelim. Buna da ne diyelim? Rafno diyelim yine. Raf numarasını yazdık. Hemen tekrar benim asansör çalışmasına geliyorum. Burada biraz önce mov komutunu da söylemiştik. Girişine gelen bilgiyi çıkışına da aynı şekilde iletiyordu. Ben yine mov komutu ile buradan istediğim bir raf numarasını gönderip asansörü oraya göndermek istiyorum. Hemen buradan raf no seçiyorum ve kaç numaraya gitsin? 33 numaraya gitsin diyelim. Yani bu işlemleri tamamladıktan sonra 33 numaralı raf numarasına asansörümüz gidecek. Tabii yine burada önüne bir zamanlayıcı koyup biraz bekleme süresi olmasını istiyorum. Paleti aldıktan sonra yaptığımız işlemleri rahat bir şekilde görebilmek için. Hemen buradan bir sonraki üçüncü komuta geçmek için yine bir mov kullanıyorum. Üç ve asansör adım seçtik. İsterseniz buraya kadar bir öncelikle Factory.io'da yazdığımız programı bir deneyelim. Yükledik. Sonra tagleri görelim ve buradan yaptığımız input output'ları yerlerine koyalım. CV4'ü koymuştuk. Asansör geri 0405. Asansör geri 04. Asansör yukarı 05. Daha sonra raf numarasını da yerine koyalım. QD30. İşlemimiz tamam arkadaşlar. Bunları kapatıyorum. Asansör home konumunda bekliyor. Startımı veriyorum. Palet geliyor yine aynı şekilde. Dördüncü konvoyda duracak. Durduğu andan itibaren asansörümüz almaya başlayacak. Tabii öncelikle asansörün çalışmamasının sebebi biz burada CMP komutlarımıza asansör adımının birden başlaması gerektiğini söylemedik. Onun için online olmamız lazım. Ve buradaki gözlüğü aktif etmemiz lazım. Main'in içinden asansör çalışmasına girmemiz lazım hata verdiği için. Görmüş olduğunuz gibi asansör adımının altında 0 yazıyor. Bizim bunu 1 yapmamız lazım. Ve asansörümüz çalışmaya başlayacak. Evet, altına girdi, çekti, aldı. Şu an 33 numaralı raf numarasına gidiyor. Evet, programımızı buraya kadar yazdık arkadaşlar. Buradan sonra rafa bırakacağız. Video süresi çok uzamaması için bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.